Fiyatını hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Bu tek başına müstakil, saunalı, hamamlı, full eşyalı, yeni sıfır villanın fiyatını hemen söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim, akabinde söyleyeyim. Arkadaşlar geçen hafta 28 milyona çok ilginizi çeken bir ev tanıttım. Onda sauna yoktu, hamam yoktu. Bunda sauna var, hamam var. Daha öncesinde 12 milyon, 17 milyon, hatta 5-6 milyonlara da evler tanıttım. Hatta 3 milyon 800'e de 2+1 daire tanıttım. Daha hattası 5 milyona da Didim Akbük'te kısmen tadilat isteyen bir villada tanıttım. Bu evin fiyatı pazarlıklıdır. Pazarlıklıdır. Fiyatı 29 milyon TL. Emsal evlere göre biraz deniz manzarası var, saunası var, hamamı var. Büyük bir ev. Onu arz etme çabasında oldum değerli arkadaşlar. Şimdi evin tomografisini bir çekelim. Can sen de biraz yakına gel. Evet, gözler şeması nasıl oluyor diye size arz etmeye çalışayım. Bu katta, yani bu sürgülü kapının olduğu katta değerli arkadaşlar, salon var, ayrı mutfak var, bir de bir oda var. Yani bu katta salon, ayrı mutfak, bir banyo, bir oda var. Bu katın bir altında, yani yer seviyesinin altında, öbür türlü bodrum katında sauna var, hamam var. Bir de dinlenme alanı var. Lunch alanı, bilmem hobi alanı, başka bir şey diyebilirsiniz. En üstte de 3 oda var arkadaşlar. Yavaş yavaş göstereceğiz. Eşyaları kaliteli döşenmiş, full akıllı bir evdir. Kısmen deniz manzaralı. Bunu geçen yazdan tanıtmıştık. Geçen yazdan havuz dolu idi arkadaşlar. Havuzu işte dolu olsa daha cafcaflı gelir. 3 yıl öncesinde evler de tanıtmıştık. Mesela biri 3 yıl satılmıyordu ev. Bugün satıldı. Bir tane ev daha vardı orada. O da geçen hafta satılmış. Yani şunu arz etmek istiyorum. Yazdan tanıttınız. İşte bu rakamlara kolay değil yani 29, 30, 28 milyonluk evler öyle hemen yaptığın gibi satılsa o yani bir de 5 milyon 6 milyonluk evler de var. Onu da arz edeyim. O yüzden ilginizi çekerse 28'e de tanıttık. 12'ye de tanıttık, 10'a da tanıttık, 7'ye de tanıttık. Benim kendi projemde taksitli yarısı, peşin yarısı 12 ay 6,5 milyona da denize 1 kilometre yakınlıkta evler var. Bu da ilginizi çekerse bakabilirsiniz. Havuzumuz bu. Ev güney cepheli. Havuz bu arkadaşlar. Havuzun devamında ne var? Burası da havuz. Basamaklı yapmışlar. Burası da deniz yatakları atılır ya, böyle görseli iyi olur. Buraya da deniz yatağı atılır dedik. Burası da bir jacuzzi'li alan. Kimi böyle ateş çukuru yapar. O da ayrı bir şey. Bu jacuzzi yapmış. Şimdi burada bir kamelya alanımız var. Kamelya alanımız da bu arkadaşlar. Buradan da havuz başına bir kamelya alanı. Kamelyaya dayalı olarak bir de barbekü alanı var. Burada palmiye ağaçları, bir de bitkiler, işte bitkilerse böyle otlar, çimenler, çayırlar var. Duvarlar taş duvar. Aslında biz yerden biraz yükselmişiz. Bina yükselmiş. Aşağıdan, kıyıdan, köşeden bakınca yerden çok yüksek. Ancak bura yerden yüksek dolgu olmuş ya. Buralara bakınca bu perfojeler muhafaza ediyor. İster iseniz hukuki olarak, kanuni olarak araştırabilirsiniz. Yönetmenlik diyor ki komşu ile arandaki duvar yüksekliği maksimum 1,5 olacak. Eğer komşunuz gidip 2 yaparsa dava ederseniz yıkarsınız. Yani şu anda burası da 1,20. Dilerseniz bunun üstüne bir şey ilave ederiz ya da edersiniz. Şimdi bunu da arz ettik. Bu odanın önünde güneş kırıcılar var. O diğer tarafta salon ile mutfağın ortak bir kullanım alanı var. Can dilersen o tarafa git. Kamerana güneş vurmasın. Kamerana, ayağına taş değmesin. Cengiz abi sana da selam. İstanbul'a da selam değerli toprağım. Evet ve bu da sallanma yeri. Bu yuvarlak basamaklardan çıkınca arkadaşlar işte burada bir terasımız var. O sürgülü kapıdan, o salonun sürgülü kapısı, bu mutfağın sürgülü kapısı, bu alanda bir yer terası var. İşte havuza da nazır. Bu salondan tekrar oraya çıkılıyor. Tabi bunlar bazen ben espri de söylesem her söylenenin, her şakanın altında bir gerçek var. Yani her çok parası olan adam çok iyidir anlamına gelmesin ama yani parası olan da belki çalışmıştır. Diğeri tembel tembel gezmiştir. Her parası olan adam iyi olmadığı gibi her fakir de iyi değildir. O yüzden hak eden
insana inşallah gider. İnşallah gider. Emeğiyle çalışıp insanları seven, yoktan da vardan da var edenin var olduğunu bilen insanlar olsa dahi, zenginler de olmasa fakirler ne yapacak yani, değil mi? İyi, zeki zenginlerimize can kurban. Onurlu fakirlerimize de can kurban. Tembelleri de Allah ıslah etsin. Kem gözlere de Allah ıslah etsin. Ve burası da kuzey cephesi arkadaşlar. Bu da evin girişi. Burada kumandalı bir şey. O elektrikle ilgili bir şey. Sahibi arkadaşımız açtı. Gitti. Şimdi biz çekimi bitirince bir de evini kapatacak. Ve arkadaşlar burası da araç otoparkı yeri. Şimdi buraya ne olur? Buraya bir çardak, gölgelik olabilir, aracı yağmurdan, çamurdan korumak için. Bunu da söyledik. İşte dört tarafında açık var. Bu taraflarda 3 metre çekme mesafesi. Arkada artık mimar nasıl yerleştirdiyse ön tarafta daha çok çekme mesafesi var. Havuzu vesaireyi koyma anlamında. Burada bir daha bir bahçe var. Gel Can, bu tarafları tamamen biraz daha gösterelim. Yorulursan da yorul, bir şey olmaz. Yarın pazar dinlenirsin. Evet. Binanın enerji kimlik belgesi var. Kamera sistemleri takılı. Evi zaten tanıyorsunuz. İlginizi çekerse gelirsiniz. Didim Akyeniköy'de bu aralar çok ev satıldı. Buralarda da bir tane ev vardı. 19 milyona 300 metre arsası var idi. Bugün dedim onu çekeyim. Gittim, satılmış. Bir tane 18.750'ye tanıtmıştım eşyalı. Geçen hafta onu çekecektik. O satıldı. Bir tane 21'e vardı orada. O satıldı. O 12.750'ye bir tane vardı. O satıldı. 11'e bir tane vardı. O satıldı. 12'ye vardı. Satıldı arkadaşlar. Yani benim kendi yaptığım 2 tane vardı. Onlar da bir pilot bey aldı. Kendisine selam olsun. Türk Hava Yolları'nda çalışıyorum. Bir abi de o ikisini birden aldı. Yani satılıyor. O 5-6 milyonluk evler de valla birçoğu satıldı. Ve merhaba ev. Şimdi bu kapıyı kapattık arkadaşlar. Duvarlara böyle giydirmeler yapmışlar. İçine de ledler yapmışlar. Bu da evin beyni. Eve gir, eve çık. Sonra gel bu vestiyeri de göster. Evet. Şimdi bizimkiler, bu müşteri girip çıkıyor. Biraz kirlenmiş. Bizimkiler de temizlik yapalım. Öyle yap. Ben de gelmişken çekelim. Ve bugün işini yarına bırakma. Bu da işte buraya banyoya girmeden önce bunlar ne işe yarıyorsa, bu çiçekçi kırmızı fularlı kız. Ve burası da birinci banyomuz arkadaşlar. Birinci banyomuz bu. Sonra ne yaptık? Koridor güzel. Yükseklik de güzel. Bunlar duman sensörü. Bunlar ne sensörü? Can, affedersin Can Beyciğim, beyefendi. Ve burası da arkadaşlar salon. Ya ben salon ayrı mutfak dedim ama açık mutfakmış. Kusuruma bakmayın. Ben de evi unutmuşum yani. Burası salonumuz. Eşyalar hep faturalıdır. Bir şey daha söyleyeyim. Ev güzel mi? Güzel. Yani bu eşyalar tabii ki paradır. Ama bazen beni arar arkadaşlar. Bir eşyalı ev gördü mü diyor. O ev eşyalıdır. Ya eşya tamam iyi de ama eşya dünyanın sonu değil. Bu eşya vereceğin para. Yani adam evi diyelim 10 liraya yapmış. İçine de eşya koymuş ya. Alıcı zannediyor ki eşya da koydu, bu evin 20 olması lazım. Öyle düşünmeyin. Eşya çok külfetli değil. Benim arkadaşımın evi akrabamın gibidir. İyi günde kötü günde yanıma gel. Doğru söylüyorum. Yani eşyalı oluşu tabii ki uğraşmazsınız ama o işi böyle çok değişik yorumlayanlar için diyorum ki kardeşim, eşya oluşu iyi mi? İyi. Ama eşya oldu diye evi 2 katına niye düşünüyorsun? Yani öyle de düşünmek lazım. Kamuran yabancı değil, değerli bir insan. O da doğru bir insan. O yüzden bana demez ya sen ben eşya koydum, sen diyorsun eşyalı çok fark etmez. Öyle demeyen bir insandır, onurlu bir insandır. Ve arkadaşlar burası da neydi? Burası mutfak. İşte bu yemek masası. Burası da şişman buzdolabı. Bütün şişmanlara, böyle etli butlu ensesi kalınlara selam. Şişman buzdolabı, mikrodalga. Ben de bu mikro çok işe yarıyor. Ben bazen acıkınca bir şey buluyorum, atıyorum. Yani ben yoksa yemek aramam ama ya bazen sabırsızım. Yok telefon geldi, yok müşteri geldi, yok bile hemen ye koş. Yoksa aç kalır, başın ağrırsın. Sonra burası mikro, orası şişman buzdolabı, burası terek. Burası da Serkan Ali, sana selam, hep aklıma geliyorsun. Burası yıkama yeri, burası bulaşık, ocak, davlumbaz. Şimdi bizim evde de bu hep elektriklidir. Biz geçen İstanbul'da kızın evine gittik. Orada diyor ki ya bu ocak daha iyi diyor. Biz de eve alalım. Ya dedim valla bu daha iyi. O da diyor ki gazlı yok diyor. Bunlarda gaz yok. Burası da o terasa çıkılıyor. Kimisi de onu beğenmiyor. Bizimkiler de beğenmiyor. Diyor ki o gazlı diyor. Elektrikli diyor.
gazlı olsun. Ve arkadaşlar dedik 28'de de ev tanıttık. Hatta geçen gün bir bey beni aradı. Bu da birinci oda. Dedi ki ya kardeşim bir ev gördüm. Ya dedim o standartlarda bir ev istiyorsan bu daha iyi. Yani bunun hiç değilse saunası hamamı var dedim. İstanbul'a da selam. O da dedim bu eğer o standartlarda o rakamlarda bir şey istiyor isen şimdi bunun saunası hamamı var. Hani diğer evlerde tanıttım ama bunun da böyle bir özelliği var demeye getirdim. O da sağ olsun dedi doğru diyorsun. Şimdi dışını gösterdik. Bu katta salon, mutfak, bir oda, bir banyo gösterdik değil mi? İstersen şimdi nereye inelim? Şimdi bu aşağıyı da gösterelim. Volkan Konağı da Allah rahmet eylesin. Adamın müziğini ben sağken de dinliyordum, severdim. Ama vefatından sonra türküleri daha güzel geldi bana. Ya adam sağken de dinliyorduk. Değil mi Can? Sen de öyle oldu mu? Ama adam Allah rahmet eylesin vefatından sonra bu türküleri başka tatlı geldi. İşte biz de öyleyiz. Şimdi bu evde satıldıktan sonra diye ne kadar güzeldi. Al işte pazarlıkta var. Burası da dinlenme alanı arkadaşlar. İkinci salon diyebilir miyiz? Dinlenme alanı diyelim. Ve Antep'in hamamları. Bu Antep'in hamamlarını da göster. Burası ben size bir şey söyleyeyim bakın. Emin olun siz buralara gelirsiniz ya masaja falan gidilir ya böyle organik yağlar bir şey sürerler ya. Ya neredeyse bura işletme yapsanız oluyor. Buraya birkaç tane perdeyle şey yap, böl. 2 tane hanımefendi ya da beyefendi böyle yağmak al, insanlara sür. Al sana para kazan. Öyle yapıyorlar zaten ve arkadaşlar burası da sauna. Pembe renkler de güzel. Evet burası da sauna. Şimdi o çamaşır makinesi ile bulaşık makinesini de gösterelim. Burayı da gösterdi. 29 milyon TL. Demin yukarı çıkacağız. Yukarıya kadar bir şey söyleyeceğim. 2 mühendis abi var. İkisi de Ankaralı. Biri Harun abimiz. Değerli büyüğümüz. Bize eşlik ediyor rehberlik. Bir bey de İstanbul'a geldi ev alıyor. Evlerin fiyatlarını hanımefendi de vardı yenge. Dedim ki ya şimdi bir adam rakı içmezse ölür mü? Yok. Su içmese ölür. Suyu olmayan, ekmeği olmayan bir adam için biz zekatımızı verelim, fitremizi verelim. Ama rakısı yoksa ona kimse ne zekat verir ne fitre verir. Ya dedi ne demek istiyorsun? Dedim abi şimdi 5-6 milyona evler var. Ama adam geliyor diyor ki 30 milyon ev. Kardeşim sen şimdi bu 30 milyon evi almadın diye niye ağlıyorsun? 5 senin neyine yetmiyor? Vallahi güldüler dedi doğru. Dedim ben de YouTube'da falan söyleyince acaba müşteriye itici mi geliyor? Sen böyle söyle. Vallahi ben de bilmiyorum işte öyle söylüyorum. Arkadaşlar burası da nedir? Zemin üstü 1. kat. Saunayı gösterdik, hamamı gösterdik. Böyle karpuzlu lambalı koridorumuzu da gösterdik. Şimdi de sauna vardı, hamam vardı. İşte bu da sauna gibi. Bakın kalabalık aileler için çocuklar didişmesin. Herkes burada dedikodu yapsın. Enişte ne getirdi, bayramda ne yaptın? Biz bilmem nereye gideceğiz, muhabbet. Ve arkadaşlar burası da etti kaçıncı banyo yani? Aşağıda bir tane vardı, sauna vardı, hamam vardı. Bu 2. banyo. Sauna, hamamı da koyarsak zaten bir sürü banyo yapıyor. Ve Ankara'ya da selam. Ankara'ya da selam, güzel Ankara'ya. Bizim insanlar gelir ya buraya böyle halis mühlis Ankaralılarla anlaşmak ne kadar güzel ya. Vallahi Allah sizden razı olsun. Arkadaşlar burası da etti 2. oda değil mi? Halis mühlis yani safkan. Safkan evet. Bir de onların da bir bizim Erzurum gibi şivesi var ya. Ankara falan. Evet bu da etti 2. oda. Gel 3. odayı da gösterelim. Arkadaşlar yani biz eğer inanıyor iseniz biz size, bize, ailemize, çoluk çocuğumuza, komşumuza faydamız varsa bizimle yol alırsanız iyi olur. Gerçekten bizim kazandığımız para da bir yerde ya vergiye gidiyor, ya eğitime gidiyor, ya çoluk çocuğumuza gidiyor. O yüzden bu şeyleri de bilin yani. Bu da etti 3. oda. 3. odayı da gösterdik. Balkonları zaten dışarıdan göstermiştik. O aynalı kemeri ince bele dar gele gümüş kemeri de göster. Burayı da göster. Bu etti 3. oda içinde banyo var. 4. odayı da göstereceğiz. Artık gelirsiniz. Yani bu ev standartları yüksek. Arsası büyük. 500 metre arsa denize 2 kilometre.
Efendime söyleyeyim. Bu da etti 4. oda arkadaşlar. Eşyaları güzel. Perdeleri, klimaları hepsi takılı. Evet, klimalar zaten altyapı demeye gerek yok. Takılı. Aha, şimdi o tarafa da bir kameranı tut. Muhterem arkadaşlar, işte bu da ne yaptı? Etti bizim kaçıncı oda? 4. oda. Şimdi bu sauna, hamam, salon, mutfak, 4 oda kaç dakika? 15. Buradan da inelim. Buranın güzelliğine baksana Can. Burayı mı ekran başlasak? Neyse. Şimdi burada 3 oda vardı. 2 banyo vardı. Odanın biri ebeveyn banyo. Buradan da iniyoruz. Nereye indik? Gel Can. Bu katta da bu tarafta salon var, mutfak var. Burada da bir oda var, orada bir banyo var. Hafif teğet göster banyoyu. Hafif. Banyo burası. Çok girme. Al hançeri vur kalbime. Evin beyni burada. Burada bir oda var. İçeriği biraz uzatıyoruz ki etkileşim olsun. Burası da arkadaşlar oda bir. Yukarıdaki 3 odayı gösterdik. Şimdi cilalama yapıyoruz. Ben eskiden arkadaşlarla biz bir yere gidiyorduk. Sonra diyor bir de cilalama yapalım. Ben diyorum ne o oluyor sonra da üstüne başka bir şey oluyor. Biz de şimdi bitirdik ya. Size cilalama yapıyoruz. Burası da salon. Ondan sonra burası ne? Burası da mutfak. Can bunun ismi ne lan? Bu gerçek çiçek olsaydı arı marı olurdu. Bu da nasıl da gerçeği gibi yapmışlar. Mutfak da gayet güzel. Alın arkadaşlarım. Yani bir rahmetli Önder abi vardı. Kayserili. Mühendisti. Ben bir videoda demişim ki gerçekten böyle refleks de deniliyor mu? İçimden geldiği gibi konuşmuşum. Demişim ki ya gerçi çok mutfağı lüks olanlar misafir kabul etmiyor. Adamın çok hoşuna gitmiş. Adam rahmetli yani zaten neredeyse doğma büyüme Almanya'da ama kültürüne bağlı bir insandı. O da çok hoşuna gitti. Vallahi diyor doğru söylüyorsun. O çok da zeki bir adam. Bana işte bu petrol ne zaman bilmem bir şey oluyor. Genel kültürü çok büyük bir insan. İşte ama ömrü kısa oldu. Vefat etti. Mekanı cennet olsun. Ve değerli arkadaşlar televizyon burada. Bu duvarlara da böyle dikenli mikenli bir şey yapmışlar. Bu nasıl bir boyaymış? Bu da dekoratif dikenli boya. Dikenli boya yapmışlar. Vallahi bu arkadaşlar ev. Avizeler güzel. LED'leri gösterdik. Duman sensörleri var. Binanın dışını gösterdik. Daha ne yapalım? Daha köre demişler. Ne istiyorsun? Göz. Bütün gözler, bütün lüks hayatlar. 5 milyonluk ev beğenmiyorsanız 6-7'lik, 100'lük evler hep sizin olsun. Selamlar, iyi günler.